Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu anda İsviçre'nin en büyük şehri Zürih'teyiz. Yarım günümüz var. Yarım günde Zürih'te ne yapılır, nereler gezilir hepsini göstereceğim. Videoya nerede kaldığımızdan başlamak istedim. Bu otel zincir bir otel arkadaşlar. Meiningen diye bir otel. Almanya'da da var. Birçok ülkede, Avrupa'da bu oteli bulabiliyorsunuz. Bu reklam değil, bir öneri, bilginiz olsun. Yaklaşık gecelik fiyatı 100 frank 5000 TL'ye falan geliyordu. 105 frank, bilginiz olsun. Şöyle bir yatak odası var. 6. kattayız. Zürih merkeze biraz uzak yani. Şöyle bir banyosu, tuvaleti var. 15 dakika sürüyor Zürih merkeze gitmeniz. İsviçre dendiğinde aklımıza dağlar, masalsı köyler geliyor. Oraları zaten görmüştük. 1-2 önceki videoyu izlerseniz göreceksiniz. Ama Zürih'e de gelen çok oluyor. Çünkü İstanbul'dan, Ankara'dan ya Zürih'e, ya Cenevre'ye, ya Basel'e uçuş oluyor. Ve insanlar burada bir gün ya da yarım gün geçiriyor. Bakalım İsviçre'nin en büyük şehri Zürih nasıl bir yermiş? Herkes burayı başkent sanıyor ama değil. Zürih'i keşfedeceğiz ama video her zamanki gibi başlamadan önce sponsorumuz Aurosebilon Uni'ye musluktan suyu güvenle içmemizi sağladığı için teşekkür ediyoruz. Ve Zürih keşfi, Zürih gezisi şu an başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurosebilon Unique sunar. Bu arada fiyat pahalı mı ucuz mu geldi bilmiyorum ama İsviçre, daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ucuz bir ülke değil gezmek için, pahalı bir ülke gerçekten. Yani oteller en ucuz kısmı diyebilirim İsviçre için. Oteller en normal fiyatlı yerler yani Zürih için, Basel için falan. O köylerde tabii fiyatlar daha da yükseliyor ama evet, biz yolu şaşırdık şimdi. Bilginiz olsun, İsviçre fiyat olarak yüksek. Bundan önceki 4 videoyu da izleyin. Bu 5. video. Pazar günleri otopark bedava arkadaşlar. Sizce Zürih'in genelinde mi bence yoksa burada mı? Yok, bölge bölge abi. Yani Mahalle mahalle değişiyor hafta gibi. sonu hatta 24 saat bile ücretli olan yerler var. Yani Vay. Zürih'te olsun, Lozan'da olsun. Lozan'da birebir 24 saat. Cumartesi, pazar resmi tatil fark etmiyor. Konum değişiyor. Aynen değişiyor. Ama ödeme kolaylığı şöyle bir şey. Kredi kartıyla ödeyebiliyorsun, nakit ödeyebiliyorsun. Bir de aplikasyonlar var böyle. Onlardan Direkt da. onlarla da ödeyebiliyorsun. Şu bina merkezi kütüphaneymiş. Kütüphane binasıymış arkadaşlar. Zürih bu bölge, bu kanton. Anlatmıştık size. İsviçre kantonlara ayrılmış, idari birimlere ayrılmış bir konumda. Her kantonda hemen hemen farklı diller var diyebilirim. Yani ülkenin 4 tane resmi dili var. Bu bölgede Zürih kantonu ve buna yakın bölgeler Almanca konuşuyorlar. Bu bölgede dil Almanca. Ama İsviçre Almancası, yani Almanya'daki Almancayla anlaşıyorlar, bir şekilde bir anlaşıyorlar ama burada biraz da şive farklı, aksan farklı diyebiliriz. Zürih'i ben çok merak ediyordum. Yarım günde olsa vakit ayırın Zürih'e mutlaka. Gelip gezin. Şimdi Eskişehir taraflarına gidiyoruz, Zürih'in Eskişehir taraflarına. Gene burada da güzel bir nehir var. Güzel de bir yemek yiyeceğiz. Şansımıza biraz pazar bugün. Her yer açık olmayabilir ama onu söyleyebilirim. Pazar günleri Avrupa'da hayat duruyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Burada da evlerin böyle eskiliğini, tarihini korumuşlar arkadaşlar. Renkli renkli evler. Eskişehir tarafında. Restoranı, kafesi bol tabii bölgenin. İyi, gene çok pazar ama yine de sağda solda açık restoranlar, kafeler var. Bak, şurası merkez. Serdar, bunun çikolatası iyi mi abi? Bunun çikolatası iyi mi? Yok, Lindt abi. Fena bu değil mi? Zevke göre iyi bir marka ama ben çok yağlı buluyorum ve çok sevmiyorum. Önerdiklerim vardı ama neydi? Yani bir Kayiye var, onu beğeniyorum. Serdarlar da sağ olsunlar bize İsviçre seyahatimiz boyunca eşlik ettiler. Teşekkür ediyoruz. ederim. Burada Bugün bir son eviniz günümüz. var. Her zaman bekleriz. Senin de Türkiye'de evin var kardeşim. Yani artık beraberiz inşallah. Eyvallah. Daha evet. çok görüşürüz, kavuşuruz. Her şey için sağ ol. Burada Ne arkadaşlarımıza da söyleyelim. Çok teşekkür Serdar'ın ederim. Instagram adresi yani burada. seni tanıdığıma çok memnun oldum. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Uğur ekran önünde neyse arkada da öyle. Çok iyi bir insan. Eşi de çok tatlı bir insan. Sağ ol. Biz tanıştığımızda çok memnun olduk. Biz de sizin iyiliğiniz o kardeşim benim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şöyle Zürih şehrinde dolaşalım birlikte. Çok güzel yollardan geldik. Biz o Bern tarafından buralara doğru geldik. Köy yollarından geçe geldik. Çok güzel Zürih'in, İsviçre'nin o yolları, köyleri, doğası, tarihi. Çok gerçekten ülke böyle görülmeli ya.
Şöyle kuyuya bak. Güzel bir nehri var arkadaşlar Zürich'in. Rhine Nehri. Kiliseler de bu bölgede. Ya şey de farklı Serdar. Kanton Evet. dini yoğun yaşama şeyleri de farklı. Aynen, protestanlar var, Katolikler daha ağır yaşıyorlar böyle. Yoğun yaşıyorlar. Aynen. Şöyle güzel bir nehir arkadaşlar. Gene böyle renkli panjurlu evler, binalar, oteller, restoranlar. Zürih Gölü ile birleşiyor, ileride göreceğiz orayı da birazdan. İleride de Zürih Gölü varmış. Pazar günleri restoranlar açık ama mağazaların birçoğu kapalı. Herhalde bu bir kural. Her mağaza kapalı olmak zorunda. Ama şehir merkezindeki suyun berraklığını şu yerdeki taşları görerek Kuğularımız da var burada. Evet. Bu kilise arkadaşlar İkiz Kuleli ile tanışan bir kilise. Großmünster Kilisesi. Zürih'in tam merkezinde, bu eski şehir tarafında. İnşasına 12. yüzyılda başlanmış ve Romanesk tarzda inşa edilen bir yermiş ama yine bir tadilat var. Yollarda olsun, kiliselerde olsun birçok noktada burada tadilat var. Rivayete göre Şarman yani Charlemagne burada diz çöküp dua ederken mucizevi şekilde mezar taşlarını bulmuş ve kilisenin temeli atılmış. Bilginiz olsun. Zürih Reform Hareketi'nin doğduğu yermiş. Bu yüzden İsviçre'deki protestanlık için sembolik bir yapı sayılıyormuş burası. Hemen onun karşısında bu tarafta arkadaşlar burada gördüğünüz üzere böyle mavimsi yeşilimsi kubbesiyle dikkat çeken Fraumünster Kilisesi. Hemen karşısında zaten Limmat Nehri, şu sağımız. O nehrin bir tarafında o kilise, bir tarafında bu kilise. Zamanla Zürih'teki en etkili dini yapılardan birisi olmuş burası da. Fraumünster kelimesi kadın manastırı anlamına geliyormuş. En dikkat çekici yönü de Mark Chagall tarafından yapılan vitray pencereler 1970'lerde eklenmiş. Tabii şu an göremiyoruz kapalı olduğu için. Bu vitraylar hem dini hem de mistik sahneleri canlı renklerle anlatıyormuş ve sanatsal olarak çok kıymetliymiş. Zürih'e geldiğinizde bu Limmat Nehri'nin etrafındaki bu yapıları da görürsünüz. Zaten şehre şöyle baktığınızda da güzel bir havası olduğunu hissedeceksiniz ya. Aynı şu sağ tarafında. Çok güzel görünüyor buralarda. Bence Zürih için yarım gün yeter. Ne diyorsun? Bence de yarım gün yeter. Yani Kafi gibi. Hemen ileride Zürih Gölü zaten burada bağlanıyor nehirle birlikte. Zürih Gölü de burası. Abi göl diyoruz ama çok da büyük ha. Deniz gibi. Yani Büyük yani şey değil. İsviçre gölleri noktasında zengin bir ülke. En büyük gölü kendi sınırları içinde olan Nöşetel Gölü. Lac Le Mans yani Cenevre Gölü olarak bildikleri göl büyük, yani Avrupa'nın sayılı büyüklerinden ama onun yarısı Fransa'ya ait olduğu için Öyle biliniyor. Hatta geçen gün konuşurken Serdar'la o soruyu vatandaşlık sorusu olarak vatandaşlık alırken yani soruyorlarmış. bir yanıltma sorusu olarak şey yapıyor. Herkesin aklına ilk önce İsviçre'nin en büyük gölü neresi diye sorulduğunda Lac Le Mans yani Cenevre Gölü olarak insanlar söylüyormuş. Ama şunu unutuyorlar. İşte o gölün yarısı Fransa'ya ait, yarısı İsviçre'ye ait. İsviçre'nin en büyük gölü Nöşetel Gölü. Kafa karıştırıyorlar yani. Aynen. Yaratıcı bir soru. Şimdi Zürih'le alakalı bir bilgi. Avrupa'nın en pahalı 2024 verilerine göre şehri Zürih'miş. Dünyanın Avrupa'da değil. birinci. 2024'e göre birinci sırada dünyanın. Bunu internetten bak. Ama yaşanılabilirlik açısından da yine en yani yüksek sıralardaymış. İlk yani. onda. İlk 10'daymış. Dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden birisi de burasıymış, Zürih'miş. Sıralamada var yani ilk 10'da. Ben ilk 7. ya da 5. görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Şu kısımda da insanlar güneşleniyor arkadaşlar. Bir nehrin kıyısında ücretli bir geçiş orası. Güneşlenip terlediklerinde suya atlıyorlar. Hemen şurada. Yazın gelirseniz böyle bir şey de yapabilirsin. Ama Zürih bir günlük bir şey ya. İsviçre'ye gelip köylerine gidin, kasabalarına gidin arkadaşlar. Hemen şu karşısı opera binası. Hemen göl kenarı da böyle bir yürüyüş yapabileceğiniz alanlar arkadaşlar. İnsanlar pazar gününe fırsat bilmiş. Sahile de atmışlar kendilerini. Şurada bir arkadaşımız keman çalıyor. Bu mesela İsviçre'nin en meşhur sirklerinden birisidir abi. Opera binasının önüne kurulmuş. Normalde Noel zamanı da Noel pazarı buraya kuruluyor.
Ve Noel'i buranın da iyiymiş. güzel. Zürih'in de güzelmiş. İsviçre sıralamasında en iyilerden diyebilirim. Tabii ki 1 numara Montreux, Basel var. Ondan sonra Burası gelir. Burası geliyor, evet. Güzel bir yürüyüş alanı yapmışlar. İsviçre'yi özleyeceğim ya. Güzel bir ülke, tatlı bir ülke. Şöyle insanlar yürüyor, kano yapıyorlar. Abi bu park daha önce 1980'ler ve 1990'ların başında daha çok uyuşturucu kullanan insanların bulunduğu bir yerde. Hatta halk arasında iğne park bile deniyormuş buraya. Şimdi kapatmışlar ama bir şey yapıyorlar herhalde. Şu an bir çalışma var galiba. Belki yan taraftan görebiliriz. Hatta bununla ilgili çok güzel bir İsviçre filmi de vardır. Ondan sonra uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili. Sonrasında tabii ki burayı temizlediler. Şu an insanlar gönül rahatlığıyla Gelip şey bu yapabiliyor. parkta çalışabilir ama şu an park Çalışma tadilatta. var. Ya şeymiş arkadaşlar, o dönemlerde 80'lerin herhangi bir döneminde burada uyuşturucu kullananlar, iğne işte belli madde kullananlar hep bu bölgelerde ayılıp bayılıyormuş. Hatta insanlar burada yaşarken, bu bölgede yaşayan insanlar aman bir yerimize iğne batmasın diye çok dikkatli geçiyorlarmış buradan, bu şeylerden. Halk Justin arasında abimiz. ismi İğne Park İğne olarak geçiyor. Justin abimiz geliyormuş. Bu arada bir şey, burada Zürih'te çok lüks arabalar var. Hatta İsviçre'de belirli bir yaş grubunun dikkatimizi çektiği için söylüyorum bunu. Hatta Serdar da söyledi. Belirli mesela 45 yaş üstü amcalarımız artık ikinci araba olarak böyle üstü açık ya da çok eski antika arabalar alıyorlar abi. Antik arabalar veya Ferrari, Porsche falan bir bak. Yaşlı amca, yaşlı teyze kullanıyordur genellikle. Gerçekten öyle otobanda görüyorsunuz. Öyle, o da öyle. herhalde zevkine artık para var cepte, nereye harcayayım? Yani Zevkime tutku, harcayayım diye. aynen, Evet. araba tutkusu. Böyle çok eski arabaları böyle 45-50 yaş üstü, ama şöyle 45-50 yaş üstü. Böyle göbeğe salmış amcalar değil. Çok Karizma. Karizma abilerimiz, böyle ablalarımız, sanki bir film çekiliyor gibi. O eski model arabaları şehirde, otobanda falan sürüyorlar. Bunu söyleyeyim dedim, dikkatimi çekti. Çünkü bugün en az belki 7-8 tane gördük yani. Benden Zürih'e kadar gelirken. Bu bayrak da mavi beyaz Zürih Kantonu'nun bayrağı. aynen. Gerçekten burada çok lüks arabalar var. Bak bir tane de Ferrari geliyor. Bak gidiyor. Nostaljik tramvaylar. Bu arada Zürih Havalimanı ile Zürih merkez arası tramvay ya da metroya sadece 9 dakika. Bunun da bilgisini vereyim. Yani bavullarınızı havalimanında bırakıp Zürih'i böyle hızlıdan gezip tekrar havalimanına dönme imkanınız olabilir Zürih'te. Nostalji bir tramvay, eski. Şehrin, kantonun bayrak renginde. Mavi beyaz. Bu yolun sonunda gara çıkıyormuş arkadaşlar. İşte burada tren garına Bahnhof diyorlar ya. Bahnhof, aynen. Bahnhof diyorlar. Ana tren garına çıkan Bahnhof bu yolda Straße. çok lüks mağazaların bulunduğu caddeymiş, böyle ünlü mağazaların. Ama hepsi kapalı. Gerçekten bir kural var. Pazar günü açamaz mağaza diye bir kural var. Buna AVM'lerin içindekiler de dahil arkadaşlar. Kapalılar. Alışveriş sevenler için de bu cadde gelinebilir ama biraz fiyatlar tabii tuzlu gibi. Zürih bak, Bern'e göre Bern tarafları daha temizdi. Bir tane bile çöp göremezdik yolda o bölgelerde. Burada niye? Kalabalık, nüfus çok, çeşitlilik çok. Bir tık daha yerlerde bak böyle gördüğünüz gibi şeyler var, çöpler var. Çöpler Ya bu var. aslında bu da çok değil de bazı ülkelere göre. Ama diğer bölgelerde Bern tarafında görmemiştim. Hafta içi olsaydı bu pisliği de görmeyebilirdik. Biraz da hafta sonunda, Evet. özellikle de cumartesi gecesi insanlar disco, bar ortamları falan çok fazla Eğleniyorlar. akıp ondan sonrasında eline geleni yerlere atmaları. Evet. Bir araştırmaya göre de İsviçre için, özellikle Zürih için hem kızlarının hem de erkeklerinin çok güzel olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bu da bir Google'da çıkan bilgilerden. Bu bölgeler arkadaşlar bankalar bölgesi. Şu hemen şu taraf özellikle. Ben daha önceki İsviçre videomda anlatmıştım size buradaki bankaları, zamanda dönen paraları vesaire. Mutlaka ilk videoya, ikinci videoya falan göz atın. Her videoda aynı şeyleri anlatmayalım çünkü. İsviçre'yi oynatma listesinden tek olarak vakit ayırıp böyle 4-5 videoyu izleyin. O zaman daha net anlarız İsviçre'yi. Bankalar burada. Abi Migros buranın İsviçre markası. Migros burada banka, eğitim, işte market, her alanda var. Sağlıkta da mı var yoksa? Sağlıkta belki onunla bağlantılı şeyler olabilir. Olabilir. Çünkü
İşte Yani biz Türkiye'deki Migros aslında İsviçre Bankası. Türkiye'dekiler Evet. onun isim hakkını satın almış. kesinlikle aynen öyle. Bankası var bakın, Migros Bank. Çok da Migros'un mağazası var ama bizdeki böyle Migros'un içinde oturup kahve içebileceğiniz, yani kahvaltı yapabileceğiniz, tatlılar yiyebileceğiniz alanlar da var. Yani Restoran, Migros restoran. evet, büyükler yani, küçük değiller Migros'lar bu bölgedekiler. Avrupa'ya geliyorsanız da şu tavsiyeyi net olarak alın benden. Pazar günü gelmeyin. Yani pazar günü çok dönüşü ayarlayın. Ya da geliş gününüzü ayarlayın. Akşamına falan. Ya da pazar gününü daha çok doğada, dağda, tepede Evet. geçirebilirsiniz. Evet. Biz onu öyle yaptık çünkü bizim dönüş uçağımız yarın. Arkadaşlar İsviçre'den ayrılacağız. Çok sakin, fark ediyorsunuzdur. Yemek yemeye gidiyoruz buranın. İsviçre'nin yerel markası mı o gittiğimizde? Yani Lozan merkezli bir marka Holy Cow diye Hamburgerci. Aynen hamburgerci. Hamburger yemeye gidiyoruz. Fiyatları Canımız da hamburger göstereceğim. çekti. Orası da güzel yapıyor. Daha iyileri vardır illaki. Olsun, yiyelim, bir fiyatları böyle zincir mağazalardan birine fiyat gösterelim en azından. Arkadaşlar burada yiyeceğiz. Holy Cow. Direkt zaten inek adı. Ya. Kutsal inek diye geçiyor. Aynen. Şurada güzel bir hamburger yiyelim. Bunun şubeleri var. Siz de yiyebilirsiniz, bilginiz olsun. Aslında biz o peynirin eritilmesini yemek istiyorduk ama o yaz günü olmaz. Hava çok sıcak şu an. Kış günü o. Evet. Arkadaşlar geldiniz, bir hamburger yemek istiyorsunuz. Normal big menü almak istiyorsunuz. Yani normal beef menü en sadesi. Menü olarak içecekli patatesli 18 frank. Big cheese aldınız, yani cheeseburger almak istediniz. Gene menü olarak aldınız 19 frank. Aşağıda değişiyor bu ama minimum başlangıcı bunun 18 frank. Bunun bilgisini verelim. Biz şu an 4 kişi 4 hamburger menü bir şekilde yiyoruz. 85 İsviçre frangı ödüyoruz. Onun da hem euro hem de TL olarak size dönüşünü söyleyeyim. 4100 TL, 103 dolar, 91 euro. Net olarak bunları bilin. Yani İsviçre, biz bunu Almanya'da yesek 4 kişi 60'a yerdik, 50-60'a yerdik. Böyle zincir bir yerde yerdik. Yani Avrupa'dan da bir tık İsviçre fiyatları yüksek. Bunları gezmeye gelmeden önce bilmeniz gerekiyor. Daha önceki videolarımı izlerseniz zaten net olarak bir fikir elde edeceksinizdir. Özellikle bu dağlardaki dağ teleferikleri ve tren hatları falan yüksek. Yani uygun yollu bir şey yemek istiyorsan McDonald's burgerle 60 euroya da 4 kişi Doyabilirsin. doyabilirsin. Yani bu biraz daha gurme bir yer olduğu için bir tık daha pahalı. yüksek. Öğrenci arkadaşlar varsa da öğrenci kartını gösterirse belli menülerde öğrenci indirimi de var. Güzel. Arkadaşlar pazar günleri her yer kapalı ama ana tren garının aşağısı açık. Yani burada da restoranlar değil de marketler, eczane, mesela merkezde birkaç kapalı olan çikolatacı açık, kıyafetçiler, büyük müşteri ana tren garının altı. Yani merkezde çok bir şey bulamazsanız pazar gününe denk geldiyseniz buraya da gelip bir şeyler bakabilirsiniz. Bunun bilgisini vereyim size. Ana tren garı bura. Yağmur yağdı, yağmur. Yaz yağmuru. Arkadaşlar hala da atıyor biraz. Bisiklet kullanımı Zürih'te çok fazlaymış ama fark ettim ben. Metro ile geldik. Bu arada arkadaşlar 4 durak geldik sadece bir metroyla. 4,60 frank yani 5 euro bir para ödedik. Bir geliş yani 3-4 durak gitmeniz için 5 euro para ödeyeceksiniz metroda. Bunun bilgisini vereyim size. Yani İsviçre'deki fiyatlardan haberiniz olsun. Çok güzel. Herkes bahçesini, balkonunu süslemiş ama ya şehirde bak. Ülkede genel olarak böyle çiçeğini, böceğini balkonlarına sermişler. Yemyeşil. Bakın gör ne kadar güzel görünüyor balkonlar. Değil mi? Bak komple öyle ha. Değil mi? Taşınınca böyle yapalım. Evet komple ne kadar güzel görünüyormuş. Hay be. Zürih'te çok iyi arabalar vardı. Şehirde gezerken şimdi bizim çok vaktimiz olmadığı için çok sahneler gösteremedim size ama çok iyi arabalar vardı. Şehirden bir 9 dakika sadece tramvayla geldik metroyla, yine de yeşilliklerin arasında Green City diye bir bölgedeyiz. Yüksek ihtimal şu bölgede siteler, evler. Bu Sokar bak hemen Azerbaycanlı arkadaşlar bilecektir. Sokar bir petrol firması arkadaşlar. Türkiye'de de var herhalde ama burada çok fazlaymış. İnanılmaz fazlaymış. Şurada Sokar'ın benzin istasyonu var. Şu kısımda. Zürih'in bu da biraz böyle merkezden 15 dakika dışında bölgesi bu kısımlarda. Kuşa bana ne güzel ötüyor. Ne güzel ötüyor. Bak her balkon çiçek böcek.
böcek diyorum yani, çiçeklerle dolu yani. Saksılarla dolu. Her bak görüyor musun şunları? Arkadaşlarımız gitti. Serdar'la Tuğçe. Onlara teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladılar İsviçre'de. Bu arada İngiltere vize ofisi. Seneye 2026'da İngiltere ziyaretim inşallah olacak. Bana bekarım diye vize vermemişlerdi İngiltere'de. Gerçekten vizeye başvurmuştum. Ben İngiltere, İskoçya, İrlanda yapmak istiyordum evlenmeden önce. Bundan 2 sene önce falan. Vize vermemişlerdi. Sebebi gerçekten bekar olmamdı. Ama bir daha seneye gideceğim. Bu sefer evlendim. Arkadaşlar İsviçre'yi böyle gelip gezmeniz lazım ama Zürih ve Basel için bence yarımşar gün yeterli. Dağlarına, köylerine çıkmaya çalışın. Zürih ve Basel'de oteller bir tık ucuz ama köy kısımlarında gene pahalı. Ama yine de yani burada öyle şeylere para ödeyeceksiniz ki vereceğiniz otellere vereceğiniz para çok pahalı gelmeyecek size. Çünkü dağ teleferikleri falan çok pahalı dediğim gibi. Daha önceki videoları izleyenler biliyordur bunları. Eğer izlemediyseniz mutlaka geçmiş videolara göz atın. Çünkü çok tatlı bir İsviçre seyahati gerçekleştirdim ya. Her videonun da açıklamasına bakın. Çünkü bilgiler verdim. Nereden gezecek arkadaşların bilgileri olsun. Zürih'i de en azından kısa da olsa böyle herhalde yaklaşık 20 dakika bir video oldu. Gördük. Keşfettik, baktık. Tatlı bir yerdi başkent ha? Güzeldi aynen. Yani metropol, büyük şehir ya. Daha o diğer Ben Tabii tarafı diğer gibi yerlerle değil. karşılaştırmamak lazım. Burası daha kalabalık. Çok çeşit insan var burada. Direkt metropol burası gerçekten. Evet. Her ırktan insan var. Çok fazla Sri Lankalı, Hindistanlı var. Türk çok fazla var. Afrikalı var ama çok yoğun bir Afrikalı nüfusu görmedim ben. Çeşit insan var. Farklı bir yönetiliş biçimi var ülkenin. Direkt neydi? Kantonları bahsetmiştim zaten. Bir vardı. Doğrudan demokrasi var. Yani kişi belirli bir imza sayısına ulaştığında istediğini referanduma sunabiliyor, oylamaya sunabiliyor. Bunları anlatmıştık daha önceki videolarda. Şimdi otelimize geldik. Zürih'ten de en azından bir tane de olsa video yapayım dedim. O yüzden kısa da olsa böyle günümüzü paylaştığım bir video yaptım. Ondan sonra artık başka ülkelere doğru gideceğiz. Belki Balkanlara gidebilirim. 2 ülke Balkanlar yapabilirim. Sonra çok farklı bir kıtaya uçabilirim. Hepsi kader kısmet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İsviçre seyahatinde bu videoyla sonlandırıyoruz. Oynatma listesinden mutlaka girip tüm seriyi izleyin. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.